Şu anda tekrardan başlattım kaydı Ehsan Hocam. Buyurun, Tamam. söz sizde. Okey. Hocam ben share screen yapıyorum. Tabii ki. Direkt iPad'e bağlanıyorum. Geçen hafta bahsettiğim Procreate Pro programını açacağım. Şimdi bu programdan biraz bahsetmek istiyorum. Geçen hafta da bir şeyler anlattım bununla ilgili. Ben normalde eskizlerimi bunda yapıyorum. Yani çok basit eskizlerden böyle sunum için, presentation için yaptığım eskizleri birçoğunu burada yapıyorum. Eskiden Sketchbook Pro çok kullanıyordum. O şu an bildiğiniz gibi ücretsiz. Siz kendiniz onu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Procreate, iPad veya iPhone'da kullanabilirsiniz. Yani iOS sisteminde. Ondan sonra yani programı açtığınız zaman direkt buraya getiriyor. İlk başta böyle galeri var. Bunlar benim önceden yaptığım çalışmalar. Geçen hafta bahsettiğim gibi ben mimarlık projeleri de yapıyorum. Bir de böyle oyunlar için illustration, bu tarz şeyler de yapıyorum. Şimdi bir tane yenisini buradan açabiliyoruz. Burada bir plus icon var. Şunu tıklıyoruz. Canvas'ın size'ını seçebiliyoruz burada. Mesela Photoshop'ta zaten new dediğimiz zaman biliyorsunuz orada horizontal ve vertical pikseller sayısı ne kadar olsun. Burada istediğimize göre seçiyoruz. Ben normalde screen size diyorum ama daha kaliteli eğer print olacaksa daha böyle yüksek çözünürlük seçeneklere gidiyorum. Ama şu anda göstermek için önceden yaptığım bir tane canvas var. Onu göstereyim. Şimdi bu programda mesela brush seçebiliyorsun. Brushları hem kendi içinde üretebiliyorsunuz hem Photoshop'tan getirebiliyorsunuz. Photoshop'ın brushları biliyorsunuz .abr. Oradan direkt buraya getirebiliyorsunuz. Ben burada kendim için böyle kategoriler hazırladım. Zaten programı satın aldığınız zaman bunların birçoğu geliyor içerisinde. Ücretsiz brushlar da internette çok bol. İstediğiniz gibi bulabilirsiniz. Airbrush var, bilmem, kaligraf için. Ondan sonra artistik kısmında böyle çok özel brushlar var. Spray var. Touch Up, Vintage bir sürü var. Ben şu an Ink seçiyorum. Ink kategorisinden. Studio Pen veya Technical Pen benim için şu an çok iyi. Çünkü yani mimarlık eskizi yapmak için çok ince ve gayet işe yarıyor. Bunun dışında şu ikinci seçenek şey için böyle Smudge Tool, Photoshop'ta biliyorsunuz mesela bir şey çiziyoruz. Şu ikisinin arasındaki şeye böyle bir hard edge var gördüğünüz gibi. Onu biraz daha yumuşak yapmak için şunu kullanıyoruz. Smudge yapıyor aslında. Şu ikisini blend ediyor. Ondan sonra bu gördüğünüz gibi eraser silebiliyorsun. Bunun da yine aynı brushları seçebiliyorsunuz. Burada da layer sistemi aynen Photoshop'taki gibi. Background var. Layer 1, 2, 3 ve devamı. Ondan sonra şu tarafta çok özel şeyler var, settingler var burada. Add kısmından dışarıdan bir fotoğraf getirebiliyoruz. Mesela ben buraya bir tane fotoğraf getirdim. Bunları mesela perspektifi eğer isterseniz konuşmak gerekiyorsa bunları anlatmak istiyordum. O şekilde getirdim. Yani direkt canvas'ın içerisine fotoğraf veya indirdiğiniz bir fotoğraf veya kendiniz tabletle çektiğiniz bir fotoğraf getirebiliyorsunuz. Atıyorum mesela bir tane getirdim. Şunu opacitesini düşürüyorum. Photoshop'ta yaptığımız gibi. Üzerine bir layer açıyorum. Şimdi bunu mesela bir client'e anlatmak istiyorum. Mesela şunu çok beğenmemiş. Atıyorum mesela şu kısmı biraz daha, şu cantilever kısmını biraz daha uzun istiyor. Bu tarz onun önünde böyle çizebiliyorsunuz. Ve müşterilerinize gösterebilirsiniz. Yani bu işe çok yarıyor. Yani birçok mimar da zaten bunu kullanıyor. Yani bakarsanız şu anki en büyük mimarlar bu sistemi çok kullanıyorlar. Çünkü çok hızlı ve istediğin konsepti müşterilere veya arkadaşlarına gösterebiliyorsun. Bu tarz. Burada ondan sonra copy, cut ve paste var. Paste şu an açık değil çünkü hiçbir şey kopya etmedim.
Bunun ikinci kısmında canvas var. Craft'ı resize edebiliyorsunuz. Yani şu, atıyorum mesela şu anda 3336 piksel çarpı 2502 piksel. Bunu DPI'ni değiştirebiliyorsunuz. Stamping açık olsun olmasın, rotation yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi Photoshop'ta var. Yani şurada Hue, Saturation, Brightness var. Photoshop'taki efektler falan. Color Balance, Curves, Gradient Map. Bunlara şu an odaklanmamıza bence gerek yok ama gördüğünüz gibi mesela Liquify var, atıyorum. Mesela şöyle bir şey yaptınız. Bir yerde bir hata yaptık mesela. Şunu düzeltmek için mesela şu kısmı geliyorum buradan. Liquify diyorum. Yaklaşıyorum. Brush'la bunu düzeltiyorum. Yani bu şey olmuş ya, çizgi düz değil ya. Onu bu şekilde, yani isterseniz bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Piksellere böyle sanki push pull yapıyorsun. Bunun size'ını büyütüp biraz daha hafif hareketler yapabiliyorsunuz. Şimdi burada seçenek şeyleri var. Birkaç pikseli seçiyorsun burada. Atıyorum mesela şu kısmı ben seçtim, getiriyorum, başka bir yere koyuyorum. Veya bunu transform yapabiliyorum. Mesela burada freeform dediğimizde istediğim gibi bunu aşağıya doğru veya yanlara doğru açabiliyorum. Ondan sonra uniform dediğimizde aynı scale'i tutarak küçültüp veya büyütebiliyor. Burada flip horizontal şöyle çeviriyor, flip ediyor. Veya vertical flip diyor. Rotate 45 derece çeviriyor. Kaç kere bastığın zaman dönüyor. Fit to screen dediğimizde tam screen'e fit oluyor. Bir de distort var. Mesela bunu atıyorum şöyle çekmek istiyorsunuz. Yani çok egzajere bir şey yapmak için bunu da kullanabilirsiniz. Yani bir sürü seçenek var. Dediğim gibi Photoshop'un aynısı hemen hemen. Orada ne yapabiliyorsunuz? Burada da yapabiliyorsunuz. Bir de seçenekler, mesela otomatik var atıyorum. Mesela şunu sadece içine seçmek istiyorsun. Tek tek bunları koymak yerine sadece içerisine bastığın zaman direkt bunun içini seçiyor. Başka bir yere geliyor mesela. İçinde airbrush'la şöyle bir efekt yaratıyorum. Çok hızlı. Ondan sonra tekrar geliyorum otomatik. Bu layer'de olmam gerekiyor. Bu çizgiler olan layer'da. Otomatik kısmında şunu seçiyorum. Tekrar diğer alttaki layer'e geri dönüyorum. Soft brush seçili. Buradan istediğim renk de verebiliyorum mesela, atıyorum. Şöyle bir renk. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Sonra atıyorum tekrar buraya geri dönüp burada bir yazı yazabiliyorsunuz. Vesaire. Atıyorum burada bir insan var. Şurada bir kuş falan koymuşsunuz atıyorum. Arkada böyle binalar var. Bunu mesela kompozisyonu beğenmediniz atıyorum. Sonra bunu değiştirmek için geliyorsunuz. Mesela atıyorum insanları burada sevmediniz. Freehand olarak seçiyorsunuz. Şunları seçip şuna tıkladığınız zaman istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Atıyorum komik bir şey yapalım. Şuraya koyalım mesela. Yani uzaklara koymak istiyorsanız buraya getirip biraz scale ile oynayıp oturtabiliyorsunuz istediğiniz yere. Şu kısmı mesela siliyorum. Sanki gerçekten oraya gitmişler. Oradan da aşağıya bir şeyler getiriyorlar. Yani gerçekten unlimited. Her şey sizin kreativitinize bağlı. Ne kadar yani bu şeyleri biliyorsanız, bu program size verdiği güçleri biliyorsanız, aklınızdaki fikirleri çok hızlı bir şekilde, çok doğru bir şekilde kağıt üzerine veya canvas üzerine getirebiliyorsunuz. O yüzden bence eğer concept artist veya mimarlıkta böyle concept development kısmında çalışmak istiyorsanız bu tarz programlara hakim olmanızı çok tavsiye ederim. Şimdi isterseniz bir tane proje yapalım. İlk başta çok hızlı bir şekilde aklımda olanı size göstermek istiyorum. One point yapacağım. Atıyorum mesela burası kaçış noktamız. Şuradan
çizgiler oluşturuyorum. Burası horizon line, yani noktalar, perspektifin kaçı neredeyse o çizgi, o horizontal çizgi horizon line olur. Burada atıyorum mesela ağaçlar falan var. Şimdi binayı yerden biraz daha yukarıda düşündüm. Atıyorum mesela yer burası. Ön tarafta böyle bir avlu var. Şuraya bir havuz koyalım. Gördüğünüz gibi ben şunu düşünüyorum, yani burada atıyorum mesela burada bir yol koymak istiyorum insanların geçişi için. Şöyle aslında bu böyle olması lazım. Ondan sonra yine burası boş. Atıyorum burası belki yeşil alan olabilir. Bunlar hepsi horizontal, yani. Şunu yanlış çizmiş olabilirim. Yani bunları dümdüz düşünün. Ondan sonra binanın gölgesi de aşağı bu şekilde gözüküyor. Belki burada büyük bir cam açılır. Atıyorum mesela 2 katlı. Şurası biraz geride. Şöyle camlar açabilirsiniz. Konsepte bağlı tamamen. Şu tarz bir şey. Ama şimdi bunu ben nasıl söyleyeyim, çok hızlı çizdim. Belki hatalar vardır tabii ki. Bunu çizmeniz için perspektifi iyi anlamanız gerekiyor. Yoksa biraz bozuk olacak. O yüzden perspektifin tekniklerini kesinlikle öğrenin. En azından one point ve two point'i kesinlikle bence öğrenmeniz lazım. Şimdi bunu ben bir kenara koyuyorum. Şuraya biraz hatta küçültüyorum. Başka bir şey göstermek istiyorum. Bu programda Perspective Assist özelliği var. Geçen hafta size söylemiştim. Drawing Guide dediğimizde birkaç seçenek veriyor size. İlk başta bu şekilde 2D grid veriyor. Bunun için ben Layer'da Drawing Assist'i açmam lazım. Bunu açarsam artık benim çizdiğim çizgiler snap olacak. Yani atıyorum aşağıdan yukarıdan aşağı veya tam tersi yaparsam dümdüz bunlara snap oluyor. Yani hiç hata yapmama izin vermiyor. Tam bu grid üzerinde oluyor ve şöyle bir şey de yaparsam yine gördüğünüz gibi horizontal yapıyor. Yani böyle yapıyorum. Aşağıdan yukarıya ama tamamen horizontal gösteriyor. Bu mesela plan çiziminde çok iyi olur. Atıyorum. Şöyle bir bina var mesela. Burası merdiven. Buradan giriş yapılıyor mesela. Burada cam var. Şurada bir duvar var mesela. Yani bunu kullanarak planlarınızı çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani AutoCAD'e falan gerek kalmıyor. Tabii ki bunu teknik olarak kullanamazsınız ama en azından ilk aşamada hocanıza göstermek için veya bir client için kendi brainstorm yapmanız için bu çok hızlı ve çok mantıklı bir seçenek. Okey. İkinci seçenek Drawing Guide'da izometrik. Burada da atıyorum gördüğünüz gibi 3 tane aksis var. Şunlara snap oluyor. Atıyorum mesela bir tane box çizmek istiyorum.
Artık benim hata yapmama izin vermiyor. Çünkü snap oluyor ve çizgiler sadece bu yönlerde devam ediyor. Burada mesela cam açıyorsunuz. Şurada bir giriş vermek istiyorsunuz mesela. Burada bir box var. Ön tarafına mesela şöyle yol ayırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani İngilizce derler, possibilities are endless. Gerçekten bu programda öyle. Üçüncü Drawing Guide'de seçeneğimiz perspektif. Perspektifte burada vanishing point koyabiliyorsunuz. 1 veya 2 veya 3 tane koyabiliyorsunuz. Şu an bizim tek kaçış noktası olduğu için bir tane burada var. Sadece bir tane ortaya koyuyorum. Gördüğünüz gibi böyle çizgiler oluşuyor. Şimdi ben bu mantıkta, bu yukarıdaki yaptığımız eskize göre yeni çizimimizi oluşturmak istiyorum. Şimdi one point perspektif olduğu için bizim kaçış noktamız şuralarda bir yerde. Ve o yüzden bu binanın alt kısmını biraz görebiliyoruz. Şöyle. Yine aynı şekilde ben şurasını düzeltiyorum. Bu çizgi şöyle gelecek. Mesela burası silmemiz lazım. Şu kısım ön taraf. Havuzu böyle yapıyorum. Havuzu isterseniz şöyle koyalım. Burası bahsettiğimiz box. Şimdi burası şurada bir şeyler koymam gerekiyor. Çünkü bina havada duruyor. O yüzden şu kısmı kapatıyorum. Şunu mesela belki böyle koyabiliriz. Binanın şu kısmını biraz değiştiriyorum. Oradaki şu şekilde değil de biraz daha farklı bir şey koymak istedim.
Gördüğünüz gibi bu snap tekniği çok hızlandırıyor. Binanın iç kısmını gösterebiliyorum burada. Şurasını aslında ben cam düşündüm ama içerisinde görebiliyoruz. İçerideki mesela 2 kat var. İçindeki detaylar falan gözüküyor. Okey. Şimdi ben eskizi kapatıyorum. Burada kompozisyon düşünmeniz bence gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi çizimin sağ tarafı biraz daha ağır, biraz fazla baskın. O yüzden ben sol taraftan mesela ağaç eklemeyi çok mantıklı buluyorum. Fark etmez nasıl bir ağaç olursa olsun, bence şuraları biraz kapatması gerekiyor. Çünkü e, mesela şurada bir ağırlık var. Burası hafif sol taraf. O yüzden sol tarafta yukarıda bir şey koyarsak, mesela şu tarz bir şey, kompozisyon olarak daha ilginç gözükebilir. O yüzden onları oraya koyabiliriz. Veya belki arkada olur. Atıyorum mesela şurasını silerim. Sanki bunlar arkadalar. Veya bu tarz bir şey de yapabiliriz. Mesela şurasını gökyüzü olarak düşünün. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Atıyorum mesela burası gökyüzü oldu. Sonra o kısımda kuş falan belki eklenebilir. Böyle. Şu an bunları siliyorum ben. Biraz daha size detaylı öğretmek istiyorum. Şimdi bu aşamadan sonra mesela atıyorum line art'ınızdan memnunsunuz, yani bu şekilde devam etmek istiyorsunuz. Bunu çok hızlı bir şekilde şu an şey yapalım. Ben Drawing Guide'ı kapatıyorum. Artık ortaya çıktı istediğimiz şey. Yani çok detay girmedik. Hatta giriş falan bile belli etmedik. Önemli değil. Şu anda sadece konsepte sunumu hazırlamak için gösteriyorum. Yani bunun ne kadar mantıklı olduğu olmadığı bence çok önemi yok. O yüzden şimdi o ağaç bence koyalım. Ön tarafta hatta koyuyorum. Atıyorum bu şekilde. Şimdi belki biraz sağa doğru getirebilirim. Okey.